kirli bilgi var. İnsanlar sosyal medyadan duyduğu bir şeyi alarak o konunun uzmanı ilan ediyorlar kendilerine. Biraz böyle bir şey cımbızlayıp sadece orayla alıp onu gerçekmiş gibi yayıp ve insanların artık onu sorgulamadan gerçek olduğunu düşündürten bir mecra. Fazla acımasızca eleştiriliyoruz. Neden bu meslek? Ben böyle biraz benim kadersel gelişim de oldu buraya. Aslında diksiyon kursu ile başlamıştım ama çok sevdim bu mesleği. Ben aslında mühendisim. Okumayı, öğrenmeyi, keşfetmeyi inanılmaz seviyorum. Yani hobilerim arasında keşfetmek var. İnsan ilişkilerime de nakşetmiş durumda o. Yani gereksiz bilgileri de öğrenmeye çalışıyorum. Peki bu neden böyle, bu nasıl böyle? Bu meslek bana biraz bunu kazandırdı. Biraz kadersel çünkü ben mühendis olarak da çalışmak istiyordum ama hep böyle bir kaygılı bir çocuktum. Yani bir adım sonrasını planlamaya çalışma kaygısı olan bir genç kızdım. Dolayısıyla diyordum ki ya biz şimdi İTÜ'deyiz. İTÜ'den mezun olan arkadaşlarımdan nasıl önde olmam gerekiyor? Beni neden okul bittiğinde seçsinler? Ben mesela 3. sınıfın yazına yapmam gereken yaz stajları falan 1. sınıfın yazında bitirmiştim bütün stajlarımı. Çünkü önden gitmeliyim, beni tercih etmeliler. Yani diğerlerinden farklı olmam lazım rekabet dünyasında diye. İyi de konuşmalıyım çünkü işte mühendisim, burada bir hedefim var, CEO olurum, üst düzey yönetici olurum, ne yapmam lazım, iyi İngilizce, iyi konuşma, hitabet tamamen oradan gitti. Ama tabii ki çok mesela bu yeteneğim öndeydi. Hep mesela bana bir şeyler yaptırmaya çalışırlardı. Oradan da üniversitede okurken Habertürk'te gece spikeri aranıyordu. Oradan işte annemin arkadaşı çalışıyor Batçan abla. O dedi Cansu gel. Gece sabaha kadar haber, sabah akşama kadar okul derken bir habercinin yani hayatı boyunca yaşayacağı 3-4 tane toplamda büyük olayı bir sene içinde yaşadık. İşte Arap Baharı, Mısır darbesi ve o süreçteki olanlar, peşi sıra gelen iç siyasette ve dışta işte Suriye meseleleri. Her şey olunca o sıcak gündem, öğrenmek, hızlı akış beni çok cezbetti. Dedim tamam ben buymuş yani, benim işim buymuş. Kendimi buna adadım, bu hususta geliştirmeye adadım. Çok seviyorum. Yine olsa herhalde yine sunucu olurum. En sevdiğim işi yapıyorum, öğreniyorum ve o işin uzmanlarıyla sohbet etme fırsatım oluyor. Kitapları ulaşabiliyorum. Bilgi elimin altında. Ve bu benim mesleğim. Bunun için üzerine bana para veriyorlar. Harika. İnsan daha ne ister diyorum. Gerçekten böyle. Çok güzel bir alan. Uzmanlarla bir araya gelmek harika, okumak güzel ama tabii ki bazı hocaları akademik kaygılardan ötürü ekrana çıkaramıyoruz. O da olsa vallahi cennet gibi bir sürü konu var. Nefes almamız, nefes arasına ihtiyacımız var. Yani hiçbir şey kritik etmek için söylemiyorum bunu ama burada bakın güzel bir şey de var demek için söylüyorum. Bir de çok fazla bilgi manasında dezenformasyon var, kirli bilgi var. İnsanlar sosyal medyadan duyduğu bir şeyi, takip ettiği bir şeyi alarak o konunun uzmanı ilan ediyorlar kendilerine. Hani bunların doğrularını doğru kişilerden alabildiğimiz programların her türlüsü, her moderatörün yaptığını kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eğer işini saygıyla yapan herkesin bilgileri doğru yerden, doğru kaynağından aktarabilmenin çok önemli olduğu bir çağda olduğumuzu düşünüyorum. Bu konularda hepimizi ilgilendiren konular. Dolayısıyla hepimizin entelektüel tarafını desteklemeye ihtiyacımız var. Umut ederim uzun soluklu olur. İnşallah. Bence geleneksel medya bitmedi. Hani bitti, bitecek deniyor ve ömrü daha var. Yani sanılan kadar yakın değil. Ama dijital medyada çok önemli bir iletişim aracı. Bunu asla inkar edemeyiz. Ben de şimdi YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Konuklarımla. İyi de gidiyor. O da bir soft power olduğunu düşünüyorum. Artık insanlar çok yoğun. Vakit geçmiyor. Yani vakit geçmiyor derken 24 saatin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Düzeltiyorum. Yani vakit yetmiyor. Dolayısıyla bizim bilgiye net olarak gidip alacağımız mecralara da ihtiyacımız var. Şimdi Cansu izliyor da gündem dışında. Ahmet Taşağlı Hoca gelmişti. Cansu kim bilir kaçıncı dakikada, kaçıncı saatte soracak işte Türkler neden Müslüman oldu sorusunu. Adam diyor ki ben Türkler neden Müslüman oldu? Girerim YouTube'a yazarım. Güvendiğim 2-3 kişiden bunu alırım. O zaman YouTube'daki içerik üreticisi için de şu zorluk ortaya çıkıyor. İzleyici çaresizlikten zap yaparken canı sıkıldığı için 3, 5, 6, 10 kanal arasında en cazip sensin diye gelmiyor. Sana gelen adam bilerek, isteyerek, senin adını girerek, kanalın adını yazarak, konunu seçerek geliyor. O zaman sen gerçekten iyi bir içerik üretmen lazım ki bu istikrarı sürdürebilmen için. Ben mesela spor yaparken podcast dinliyorum.
sesli kitap dinlemeyi çok seviyorum. YouTube'dan bakıyorum, yani inanılmaz bilgi içerikli kanallar var. Sadece Türk kanallara yoğunlaşmamak lazım. Yani işte international o kadar güzel bilgi veren kanallar var. Ben mesela altta işte referanslar, alıntılar, kaynak bilgisi de veren. Dolayısıyla ben ikisinin de el ele yürüyeceğini düşünüyorum. Yaptığımız işin en zor yanı, bence biz biraz fazla acımasızca eleştiriliyoruz. Kadın olmak bizim sektörde zor her açıdan. Saatler bilmiyorum ama biraz vahşi bir alan ya bizim alan. Yani neye güveneceğini, kime güveneceğini, sadece sen varsın aslında. Bir noktada da şöyle çok iyi. Hani mesela liyakat, torpil vesaire diyorlar ya. Mesela ekran öyle bir alan ki istediğin kadar yükseklerden gel. Orada tek başına şovunu sergiliyorsun. Yani orada kendini asabilirsin. Kendi kendini imha edebilirsin. Çünkü orası senin one man show'un aslında. Dolayısıyla tek başınasın. Orada iyi olmak zorundasın. Ha, bu güzel bir şey. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben bu rekabeti, bu meydan okumayı çok seviyorum kendi adıma. Saatler evet zor. Sürekli haberle yaşamak zorundasın. Bir şey atlamaman gerekiyor. Sürekli kendini güncellemen gerekiyor. Yani bu taşıma yapılacak bir iş değil. Hani ben ekrana çıkayım, tanınayım. O bu alan değil belki. Bizim alanın, yani televizyonculuk çok kapsamlı bir şey ya. Hani dizi sektörü de var. Normal işte lifestyle programlar sunuculuğu da var. Çok fazla alt başlığı var. Haberci, programcı, moderasyon, bu alanın konu başlıkları değil onlar. Dolayısıyla ama eğer fıtratın uygunsa, o kimya uyuyorsa harikulade bir şey. Yani çalışıyormuşsun gibi olmuyor bence. Bir kere konuk beni bozmuştu. Benim de o ara çok hassas çizgim, bütün hayatımda yayınla ilgili böyle obsesif derecedeki takıntım, çok çalışıp her şeyi bilmem gerekiyor yayına çıkarken. Konuğun bütün işte kaynaklarını, kitaplarını taradım, katıldığı programları izledim ve gerçekten çok iyi hazırlandım. Konuğa ve konuya çok uygun bir soru sordum. Dedim ki ya nasıl anlıyorsunuz? Şöyle bir anlatın da bize. Bir insanın yalan söylediğini anlayalım falan. Konuk bana şöyle dedi. Bu mu soru? Bana sonra sonra bunu mu sordun? Ya aynı anda ben böyle kızardım, bozardım, çok tepki verdim yayında, toparladım tabii ki ama aynı anda da şöyle bir algıyla da mücadele ettim. Çok hassas noktamdan da vuruldum çünkü millet ya işte adama soru sormayı bilmezsen falan diyor. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya biraz böyle bir şey cımbızlayıp sadece orayla alıp onu gerçekmiş gibi yayıp ve insanların artık onu sorgulamadan gerçek olduğunu düşündürten bir mecra. Bu mu soru bahsi? Hiç unutamadığım anlardan bir tanesi. İkincisini de çok yakın bir zamanda yaşadım. Gerçekten hayat yani böyle bir çok ince bir çizgide varsın ya da yoksun. Bunu bana gösterdi. Reklam arasıydı. Bu da böyle biraz yanlış bilindi, anlaşıldı kamuoyunda. Reklam arası ben kuru yemiş attım ağzıma. Birden yönetmenimle Cansu dönüyoruz. Ağzında kuru yemiş var ve ben yayına döndüm. İşte şu konuyu konuşuyorduk, şuradan devam ediyoruz derken dedim ki ben hani yutayım bunu, çok lakayt olur. Ben yuttum kuru yemişi, yuttuğumu zannettim ve öksürmeye başladım birden. Öksürürken daha da böyle kötü oldum ama ben anlamadım yani. Boğazıma bir şey takıldı, ondan yoksa gayet gıcık tuttu zannettim. Sonra tabii ki benim anlamadığım bir şey konukların anlama ihtimali yok. Meğersem ben bir yarı tıkanıklık geçirmişim orada. Konuklar da Cansu yukarı bak, sırtına vur, su iç falan derken ben tam tıkandım. Tabii buradan sonrasını izleyiciler görmedi. Yayın kamerası, stüdyo kameralarında bundan sonrasını takip ediyoruz. Bir de biz olayı yaşayanlar biliyoruz. Ben morarmaya başladım. Tam tıkanıklık oldu. Kuru yemiş beni tam tıkadı. İnsanlar da ne yapacağını şaşırdı. Orada Bereket Can bebeği var. Benim de bir bebeğim var. Onun da küçük çocuğu var. Şimdi küçük çocuğu olanlarda bu bilgi daha taze. Hemrik manevrası. Can dedi ki bir dakika arkadaşlar, durum ciddi, kız gidiyor. Sonra bana hemrik manevrası yaptı. Ağzımda kuru yemiş fırladı da öyle kurtuldum. Sonra sağ olsun işte patron falan da yazdı, böyle genel yönetmenimiz falan dediler ki Cansu hadi devam et. Dedim öyle bir şey değil bu yani. Ya ölüyorsun ya kaldığın yerden devam ediyorsun. Öyle bir durum. Yayına devam ettim o şokla ama gerçekten unutamayacağım bir an oldu. Gençlerine tavsiye ediyorum ben. Her dönem bir kere şöyle bir şey varmış. Yani ne olacak bu gençlerin hali? Ben mesela bazen babama söylüyorum bunu. Babam diyor ki kızım bizim zamanımızda da vardı. Dedem de bana söylüyordu. Ne olacak sizin bu haliniz? Ne olacak diye. Bir kere gençler yolunu bulur. Hani su akar yolunu bulur. Çünkü biz geleneğiyle, örfüyle, adetiyle
devlet, millet yapısıyla kadim bir ülke, kadim bir medeniyet olduğumuz için yani bu topraklarda biz bir şekilde bizim gençlerimiz her halükarda yolunu bulur, ferada ulaşır. Benim hiçbir ümitsizliğim ve korkum yok. Gelelim ne yapmaları gerektiğine. Ben iletişim biçimlerini geliştirmeleri gerektiğini, yani bunların faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela bir bardak var değil mi? Kulplu bir bardak olduğunu düşünelim. Ben buradan bakıyorum, diyorum ki bardağın kulbu sağ tarafta. Sen diyorsun ki hayır, sol tarafta. Ama ikimiz de doğru söylüyoruz. Ama biz bunun için kavga ediyoruz. Bütün mesele bu. Dolayısıyla biz aslında konuşsak, bir dakika sen buradan ben buradan bakıyorumu diyebilsek, bu kadar vakit ayırabilsek birbirimize sorun kalmayacak. Dolayısıyla doğru iletişim geliştirebilmek, kriz yönetebilmek çok önemli. Yılmazlık diye bir tanım var. Ben buna çok inanıyorum. Hayat sürekli yukarı çıkan bir grafik değil. Ben bunu kendi kariyerimde de gördüm. Çok uzun yani 35 yaşındayım. 2012'de Habertürk'e girdim. Ondan önce bir sene spor spikerim 2011. Yani ben 13 senedir bu sektörün içindeyim. Ekranda büyüdüm. Her zaman hayat da böyle. Grafik yukarı doğru gitmiyor. İnişleri ve çıkışları var. Başarısızlık muhakkak olacak. Başarısızlık olsun ki başarı anlamlı olsun. Ya da top yere seksin ki daha yükseğe çıksın. Ama bunu böyle olduğunu bilip kendini biraz buna doğru kodlamak lazım. Biz biraz kendimizi dipsiz kuyulara atıp bir şey olduğunda hemen pes etmeyi çok meyilli olduğumuzu görüyorum. Yeni nesil gençlerde de biraz havlu atma meselesini de gözlemliyorum. Benim de erkek kardeşim var çünkü küçük. Onun üzerinden de konuşmam gerekirse. Yılmamak çok önemli. Disiplinli olmak çok önemli. İletişimde network'ü de bunun içine katmayı gerekli görüyorum. Çünkü gerçekten network'ün kadarsın. Yani tek başına bir şey yapamayız. Ya da yaptıklarımız bir yere kadar oluyor. Yani yardım istemeyi bilmek, bir böyle bütüncül meseleye bakmak çok önemli. Ve ne olursa olsun ben hep şunu söylüyorum. Bir konuya tutkuyla bağlanmak ve bir şey gaye edinmek, bir yolculuğa girmek çok kıymetli. Ben mesela hayatımda dönem dönem hep bunu sorguluyorum. Şimdi ben nereye gidiyorum? Neredeyim, ne yapıyorum? Zaman zaman kişinin kendisiyle de konuşması çok önemli. Çağın da dinamiklerine, gereklerine ayak uyduracağız. Artık bizim gençlerimiz yani bizim zamanımızdaki gibi sen kimsin ki onu yapamazsın, bunu yapamazsın, biz kimiz ki noktasında değiliz ki. Baksana mesela Teknofest'lere. Yani bizim gençlerimizin zihninde bizim dönemimizde olan prangalar yok ki. Biz mesela bak anlattım sana kariyer yolculuğumu. Ben ne düşünüyordum? Ya diyordum işte ne olayım? İTÜ'yü bitirdim, mühendisim. Bir şirkette yönetici olurum. Yani maaşlı çalışan bir eleman olmayı hayal ediyorum en üst düzeyde. Hayır şimdi bizim gençlerimiz öyle değil. Bizim gençlerimiz şimdi ben o şirketi kuracağım. Ben dünyaya teknoloji satacağım. Ne yaparsam ben bunu işte ihraç edeceğim, dünyaya satacağım. Dünyada ben bunu başaracağım diyebilen gençler olduğu için tekrar söylüyorum. Bizim gençlerimiz her türlü yolunu bulur. Onlar ferahlar. Bizden çok daha şanslılar bu konuda. Onların bana tavsiyeleri varsa ben de dinlerim. Çok teşekkür ederim. Her dönem bir kere şöyle bir şey varmış. Yani ne olacak bu gençlerin hali? Ben mesela bazen babama söylüyorum. Babam diyor ki kızım bizim zamanımızda da vardı.